Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde hazırlık yapma evresini analiz edeceğiz. Şimdi bu noktada şöyle bir şey de deneyebiliriz aslında. Mesela iki grup zıt konuları tartışmaya açtıkları zaman bu da aslında önemli bir hazırlık evresi oluşturuyor. Şimdi felsefede aslında en önemli şey karşıt argümanları da okumak ve bu karşıt argümanları da değerlendirebilmektir arkadaşlar. Onun için de İslam felsefesiyle ilgili okumalarda ben kendim ilk yüksek lisans sürecine girdiğimde filozoflarla mücadele diye Şehristani'nin bir eserini analiz etmiştim. Şimdi Şehristani İslam felsefesi ve kelami düşüncesinde çok önemli bir kişiliğe sahip ve konuları itikadi alana çekmeden analitik bir şekilde tartışan bir kişi. Ve ben Şehristani'yi çalıştıktan sonra, felsefeye yönelik eleştirileri anladıktan sonra, inceledikten sonra felsefenin altyapısını ve felsefenin metodunu çok daha iyi ve çok daha net bir şekilde kavram imkanı buldum. Niye? Çünkü hem eleştirisini hem de metnin kendisini okuduğunuz zaman felsefi düşünce aslında orada gelişiyor. Yani felsefenin kendisi bir tabu değil. Felsefe her zaman için eleştiriye açık bir görüş olarak karşımızda duruyor. Ve bundan dolayı da bir taraftan İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd çizgisini okuturken diğer taraftan da Gazali, Şehristani gibi düşünürlerin konuyla ilgili eleştirilerini okuyoruz ve bu çerçevede karşılıklı tartışmayı ne yapıyoruz? Derslerde şekillendiriyoruz. İşte akademik anlamda hazır bulunuşluk hepimizin zihninin oraya akabilmesinden geçiyor. Şimdi hep şunu söylerim ben. Eğer mesela ilahiyata gelen bir arkadaşımız felsefeyle ilgili çekimserse ya da ona karşı bir takım çekinceleri varsa bunları açıkça tartışır, söyler, fikirlerini ifade eder. Zemin buluyorsa eğer Gazali'den ya da Şehristani'den eğer görüşleri alsın, kendisi bunları argüman olarak kullansın. Bakalım tartıştığımız zaman nereye tekabül ediyor? Aynı şekilde felsefeyle iç içe olmak isteyen, felsefeye büyük değer veren ve felsefi düşüncenin İslam felsefesinin ilahiyat disiplini içerisindeki yerine önem veren arkadaşlar da Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd çizgisini öğrenip ve onun dışında felsefeyle ilgili yeni bir takım paradigmaların gelişmesiyle ilgili yeni tasarımlar da düşünebilir ve buradan hareketle de kendi arka planını, kendi zihinsel zeminini oluşturabilir. Ve bu da işte karşılıklı okumayla, yani lehte ya da aleyhteki bütün görüşleri okumakla ortaya çıkabilecek bir sürece karşılık geliyor. Şimdi burada şuna da değinmek lazım. Aslında öğrenmenin en iyi metodu anlatmaktır. Neden anlatmaktır? Çünkü ben bir konuyu işte burada sizinle 10 dakikalık bir süreç içerisinde tartışırken her bir konuyu kendi içinde giriş gelişme sonuç diye ve işte bu kitap müzakerelerinde yukarıdan aşağı işte bazen 20, 25, 30, 40 olabiliyor. Bölüm bölüm ilerletirken onların arasında da kendi içinde bir uyum olmasını sağlamaya çalışıyorum. İşte bundan dolayı da dersi anlatmaya yöneldiğimde kafamda bir şema oluşturmam gerekiyor. Ve bu şema aslında benim öğrenme düzeyimi, benim anlatma düzeyimi arttırıyor. Neden? Çünkü ben o şemayı oluşturabilmek için çok iyi bildiğim konuyu bile yeniden organize edip o konuyu nasıl anlatabileceğime dair yeni bir yapı oluşturmaya çalışıyorum. Ve aslında aşağı yukarı her derste böyle. Hatta dersteki katılan arkadaşların, yani katılımcıların tavırları dahi dersin işleniş şeklini ve dersin içinden çıkan sonuçları etkileyebiliyor. Niye? Çünkü aslında anlattığımız zaman, dinlerken soru sorduğumuz zaman asıl öğrenmenin gerçekleştiği yer orası oluyor diyebilirim. Şimdi burada aslında şeyi söylemiştim ben. Dönem başında derste ne işleneceğine dair bir çerçeve sunmamız gerekiyordu. İşte bu aslında dersin menüsü. Şimdi siz de derse girerken ya da işte bir paneli dinlerken ya da bir konferansı dinlerken orada ne almak istediğinizi de ne yapıyorsunuz? O programdan seçiyorsunuz. İster dersin programı olsun, ister sempozyumun ya da panelin programı olsun. Ne yapıyorsunuz? Diyorsun ki benim bu konuya ilgim var. İşte derste de aynı şekilde. Demin anlattığım İslam felsefesinin gelişi, kelami düşünce, ondan sonra Farabi'si, İbn Sina'sı, İbn Rüşd'ü, Gazali'si, Şehristani'si. Siz kendi düşünce dünyanıza uygun bir şekilde o menüyü sistematize ediyorsunuz ve oradan bunları nasıl algılayacağınıza ve anlamlandıracağınıza dair zihinsel bir hazır bulunuşluk sağlıyorsunuz. İşte çerçeve çizebilmek, dersin nasıl anlatılacağına dair hafta hafta ya da ders içerisindeki programın nasıl olduğuna dair bilgi sahibi olabilmek aslında hazır bulunuşlukla ilgili en önemli unsurlardan birisi haline de geliyor. Onun için de bizim zihinsel hazırlık sürecini hem dinleme öncesi hem dinleme esnasında hem de dinleme sonrasında bütüncül bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Dinleme öncesinde
konuya dair temel çerçeveyi bilmek ve bununla ilgili bir takım okumalar yapmak. Dinleme esnasında konuyu olduğu gibi kabul etmek yerine argümantasyonları dinleyip kendi eleştirilerimizi ya da uygun bulduğumuz yönleri tartışabilmek. Dinleme sonrasında ise ben bu dersten ne aldım? Ben bu videoyu izledim, ne kazandım diye sorduğumuz zaman geride ne kalıyor? Buna bir bakabilmek gerekiyor. Onun için de aktif dinleme aslında en verimli dinleme. Aslında bir şeyi anlamak için de en kolay dinleme. Şöyle düşünelim. Bir ders çalışıyoruz ve zihnimiz orada değil ve sürekli olarak okuyoruz ama bir şey anlamıyoruz. Bu mu verimlidir? Yoksa 15 dakika kendimizi oraya verip zihinsel yoğunluğumuzu sağlayıp anladıktan sonra kendi işimize koyulmak mı verimlidir? İşte aktif dinleme o 15 dakika verimli, anlamlı ve bütünlüklü bir dinleme eylemine tekabül ediyor. Burada anlatıcı da, anlatan da aktif dinlemenin bir parçası olarak görevini tam icra ettiği zaman hem zaman kaybı ortadan kalkıyor, hem öğrenme gerçekleşiyor, hem de öğrenmenin neticesinde ortaya çıkan pozitif, olumlu gerçeklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi eğitim ve öğretim süreçlerinin aslında en büyük handikapı da ne? Bu aktif dinlemeyi sağlayamadığımız için bir takım şeyleri öğrettiğimizi zannediyoruz. Ama bunlar sabun köpüğü gibi avucumuzun içerisinden kayıp gidiyor. Olması gereken aslında aktif dinlemeyle bunların zihinsel bir sürece dönüşmesi ve eğitim olarak, davranışsal olarak hayata yön veren bilgiler olarak bizde kalıcı hale gelmesi. İşte ondan dolayı da aktif dinlemeyi her zaman için merkeze alan bir çerçeve çizmemiz lazım. Şimdi bugün aktif dinleme ile ilgili bölümü bitiriyorum ve Warburton'ın aktif okuma ve aktif dinlemeden sonra sunduğu aktif tartışma bölümüne geçiyoruz. Tartışma, dikkat ederseniz 3. kısımda geliyor. Neden? Çünkü iyi bir okuma yapan ve sonrasında iyi bir dinleyici olan kişi artık fikirlerini olgunlaştırıp karşısındaki insanla bu konuları tartışabilecek bir duruma gelmiş oluyor. Fakat insanımıza baktığımız zaman şöyle de bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar hiç bilmedikleri konularda bile görüş beyan etmekten, fikir ortaya koymaktan çekinmiyorlar. Halbuki insan eğer bilmiyorsa ve bilmediği konuda konuşuyorsa aslında tam bir cahildir. Çünkü bilmediğini bilmek aslında en büyük erdemdir. Ama konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığı halde her şeye müdahil olan kişilerin yaptığı ise aslında cehaletin ta kendisi haline geliyor. Neden? Çünkü insanlar bu tip durumlarda karşısındaki insanların bilgi durumunu ve analiz yeteneğini bazen çözümleyemedikleri için bazı yanlışlara da ortak olabiliyorlar. Onun için tartışmaya geçebilmemiz için öncelikle bir zihinsel hazırlık sürecimizin olması gerekiyor. Ben bugünkü müzakeremi burada bitiriyorum. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.